Şimdi sizden aklınıza tüm dünyayı etkisi altına alan bir terör örgütü getirmenizi istiyorum. 27 ülkeye saldıran El-Kaide'den ve psikolojik harp teknikleriyle sayısız cana mal olmuş 29 ülkede faaliyet gösteren DAEŞ'tan pek de aşağı kalmayan bir terör örgütü. Hatta daha doğru bir ifadeyle bu yapılanmayı bir terör olarak da adlandırabiliriz. Hem Türkiye'nin hem de tüm dünyanın başına bela olan bölücü terör örgütü PKK'nın dahi öncülüğünü yapmış ve aslında geçmişi bundan 140 yıl öncesine kadar giden bir terör ağı. Sanırım artık neyden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Bugünkü dosyamızın konusu 1973-1984 arasında 31'i Türk diplomat ve aile mensubu olmak üzere 58'i Türk, 19'u yabancı uyruklu toplam 77 kişiyi öldüren, sayısız kişinin ise yaralanmasına neden olan Ermeni terörü olacak. Abone olup bildirimleri açtıysanız gelin Ermeni terörü için bir dosya oluşturalım. Kökleri 140 yıl öncesine dayanıyor dedik. Aslında ilk Ermeni terör dalgasını anlayarak 1882-1909 aralığından kısaca bahsederek başlasak çok daha iyi olur. Bu dönem için belki de sonda söyleyeceğimizi başta söylesek daha dikkat çekici olabilir. Zira bu dönem aslında Ermeni terörünün Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit'e suikast girişimini de içinde barındırdığı bir dönem. Özellikle tarih derslerinden zararlı cemiyetlerin gruplandırılması adı altında öğrendiğimiz Taşnak Sütyun ve Hınçak cemiyetlerinin Osmanlı'dan bağımsız bir Ermeni devleti kurarak ayrılabilmek maksadıyla oldukça yoğunlaşan terör eylemlerini ve isyan faaliyetlerini sergilediği bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan mecliste temsil hakkına sahip olan bu Ermeni cemiyetleri, bir yandan da Anadolu'nun özellikle Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarının yaşadığı bölgelerinde farklı ayrılıkçı faaliyetler yürütmek için devletin tanıdığı hakları sonuna kadar kullanıyordu. Nitekim bu aralıkta 38 farklı Ermeni terör saldırısı ve isyanı gerçekleşmiş, hatta sultana suikast girişimi bile denenmişti. Bu saldırıların en önemlilerinden biri Taşnak Sütyun elebaşlarından Pastırmacıyan Karaki'nin başını çektiği Ermeni bir grubun el bombaları, dinamitler ve tabancalarla Osmanlı Bankası'nın İstanbul Merkez Şubesi'ni 26 Ağustos 1896'da işgal etmesiydi. Bir diğeri ise şüphesiz 21 Temmuz 1905'te Cuma selamlarının ardından 2. Abdülhamit'in geçiş yoluna konulan bomba yüklü araçtı. Araç infilak ederek 26 kişinin canına mal olmuş ve 56 kişiyi yaralamış, sultan ise yaralanmadan kurtulmuştu. Ardından suikast girişiminde bulunan Ermeni teröristler yakalandı fakat sultan tarafından affedildiler. Tüm bu saldırılar ne yazık ki Ermeni terörünün ne ilk ne de son faaliyetleri olmuştu. Özellikle 1. Dünya Savaşı süresince Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında Kafkaslar'da kurulan cephe gerisinde Ermeni çetelerin sayısız köy basmaları, cepheye arkadan saldırmaları ve sivil halka yönelik katliamları bu bitmeyen terör dönemini seyretti. 1915'te Ermeni çeteler cephe arkası faaliyetleriyle Van'ın ve çevre illerin kontrolünü ele geçirmiş, bölgede Osmanlı tabelaları ve bayrakları indirilerek bağımsız Ermeni devleti dahi ilan edilmişti. Savaş döneminin karışıklığından faydalanan ve Aram Manukyan ile Armenak Yekarya'nın başını çektiği bu baskın neredeyse bir ay boyunca bölgenin Ermeni kontrolünde kalmasına neden oldu. İşte aslında tüm bu sürecin sonucunda bir önlem almak isteyen Osmanlı hükümeti önce bu baskınları organize eden ve yıllarca süren terör yapılanmasının elebaşlarını tespit edebilmek maksadıyla 24 Nisan 1915'te bir genelge yayınladı. Böylelikle Hınçak, Taşnak Sütyun ve Ramgavar başta olmak üzere ayrılıkçı terör faaliyetlerinde bulunan ya da elebaşı olan Ermenilerin çok büyük bir kısmı tutuklanmıştı. Bu tutuklamalarla ilgili günümüzde hala İngiliz Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yer alan 608/78 üst numaralı 75.631 sayılı Dede Ağaç üzerinden Mısır'da yer alan İngiliz askeri ofisine iletilen raporda 3 Ermeni din görevlisi ve Ermeni gazete Puzantion'un sahibi de dahil olmak üzere toplam 1800 Ermeni yakalanarak Ankara'ya gönderildi. Tutuklananların 500'ü Taşnak, 500'ü Hınçak ve kalanı da Ramgavar partizanlarından oluşuyor deniliyordu. Yani günümüzde bir kesim tarafından iddia edildiği üzere bu tutuklamaların tek nedeni Ermeni olmaları değil, aslında yıllardır süren terör faaliyetlerine finansal veya muhtelif destek sağlanması ya da doğrudan bu faaliyetlerin koordine edilmesiydi. Burada dikkat çeken unsurlardan biri de aslında Ermeni bölücü hareketinin ve terör eylemlerinin yekpare bir örgütlenme tarafından gerçekleştirilmemesiydi. Ermeni teröristler Ermeni Devrimci Konfederasyonu adındaki Taşnak Sütyun Partisi, Sosyal Demokrat Hınçak Partisi ve Avrupa yanlısı daha liberal bir görüşe sahip Ramgavar Ermeni Demokrat Liberal Partisi'ni teşkil etmiş ve faaliyetlerini bu partiler üzerinden yürütüyordu. Tutuklama kararı çıktığı gün bugün Ermeni iddialarına göre Ermeni soykırımı olarak adlandırılmakla birlikte
soykırım olduğu iddia edilen asıl faaliyetlerin gerçekleşmesi öngörülen sevk ve iskan kanunu bu tutuklamalardan çok daha sonra 27 Mayıs 1915'te çıkarılmıştı. Kanunun ilk iki maddesi aslında tüm kanunun amacını kısaca şu şekilde özetliyor. Sefer vaktinde ordu, kolordu ve tümen komutanları ile onların vekilleri halk nezdinde hükümet emirlerine, ülke savunmasına ve kamuoyu düzenine ilişkin yapılanlara karşı muhalefet ve silahlı direniş görürse hemen askeri güçlerle en şiddetli şekilde direnişçilerin akıllarını başlarına getirmeye ve bu direnişi imha etmeye görevli ve mecburdurlar. Ordu, kolordu ve tümen komutanları askerlik kurallarına dayanarak ya da casusluk ve ihanet sezdikleri köy ve kasabaların halkını tek tek ya da topluca diğer mahallelere sevk ve iskan edebilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi evrakına göre toplam 987.569 Ermeni asıllı vatandaştan Erzurum, İzmit, Bitlis, Canik yani Samsun, Sivas, Trabzon ve Maraş bölgelerinde yaşayan 413.000'i özellikle Musul ve Suriye bölgelerine sevk edilmişlerdi. 3 Şubat 1916 kayıtlı ABD resmi devlet evrakına göre de bu sayı 486.000 olarak belirtilmiş ve günümüz Suriye topraklarında yer alan Şam, Hama, Humus, Halep, Elbap, Rakka, Resulayn, Deir ez-Zor, Münbiç bölgeleri nihai varış noktaları olarak gösterilmişti. Ayrıca göç eden bu Ermenilerin yanlarında götüremeyecekleri mal ve mülkleri de 10 Haziran 1915'te çıkarılan Ermenilere ait mal, mülk ve arazilere uygulanılacak idare hakkında yönetmelik ile koruma altına alınmış ve özellikle kilise mallarının sevk ve iskan tamamlandıktan sonra yeni Ermeni yerleşkelerine devlet eliyle gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Tüm bu süreci anlamamız Avrupa'nın neredeyse her devletinde cinayetler işlemiş olan 3. Ermeni terör dalgasının neden ortaya çıktığını kavrayabilmemiz için oldukça mühim. Yapılan sevk ve iskan cephe gerisinde Ermeni çeteleri ve terör faaliyetlerini bir nebze de olsa sekteye uğratmış ve savaş seyri boyunca nispeten etkinliklerini azaltmıştı. Ancak bildiğimiz üzere ne yazık ki Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak ayrıldı. Bu mağlubiyet yalnızca işgalci kuvvetlerin ülkemizde kısa bir sürede olsa bulunmalarına değil, aynı zamanda Ermeni teröristlerin de dönemin Türk hükümetinin önde gelenlerine ve Türklerle işbirliği yaptıklarını iddia ettikleri isimlere suikast düzenledikleri bir sürecin yaşanmasına da yol açtı. 1920-1922 yılları arasında gerçekleştirilen terör saldırıları Azerbaycan Halk Cumhuriyeti eski Başbakanı Fethali Han Hoyski'nin de şehit edilmesi ve eski Adalet Bakanı Halil Bey Hasmemmedov'un yaralanmasıyla başladı. Toplam 650 kişilik bir ölüm listesi hazırlanarak içerisinden 41 kişinin öncelikli olduğuna kanaat getirildi. İkinci terör döneminin başlatılması 1919 Ekim ayında Erivan'daki Taşnak Sütü'nün 9. kurultayında kararlaştırılmış ve süreci yönetmesi için ABD'de yaşayan pastırmacı Yan Karekin Efendi seçilmişti. Bir ay sonra 19 Temmuz 1920'de bu sefer de Parlamento Başkan Yardımcısı Hasan Bey Ageyev yine Aram Yerganyan ve Misak Kirokosyan tarafından şehit edildi. Ermeni kaynaklarında suikastler Nemesis operasyonu olarak geçerken günümüzde de Erivan'da yer alan ve Siser Nakabert yani soykırım anıt kompleksi olarak adlandırdıkları müzede belgeler ve kanıtlarla sergileniyor. İkinci terör dönemi 15 Mart 1921'de Talat Paşa'ya, aynı sene 5 Aralık'ta eski Sadrazam Sait Halim Paşa'ya, bir yıl sonra 17 Nisan'da Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu Bahattin Şakir'e ve 25 Temmuz'da Cemal Paşa'ya yönelik suikastlerle devam etti. Şehit edilen Osmanlı ve Azerbaycan Türklerinin dışında Talat Paşa'nın katili Sogomon Tahliryan, İstanbul'da 1920'de Mıgırdiç Harutunyan adlı bir Ermeni vatandaşı öldürmüş, aynı şekilde eski Hınçak mensubu Hamayak Aramyansi ile Vahey Yeseyan da Ermeni teröristler tarafından iç hesaplaşma nedeniyle öldürülmüştü. Ancak Ermeni terörü ne yazık ki burada da son bulmadı. Üstelik bu sefer iki farklı terör örgütü üzerinden ve soğuk savaş koşullarına da uyumlanacak şekilde biri komünist, diğeri daha milliyetçi tandanslı bir yaklaşımla terör faaliyetlerini sergiliyorlardı. 3. Ermeni terör dalgasının ortaya çıkmasına neden olan suikastlerse daha önce Rus ordusunda gönüllü olarak asker olarak savaşmış Erzurum doğumlu bir Osmanlı Ermenisi tarafından Amerika'da başlatılmıştı. 1895'te Erzurum'da doğan ve önce Moskova'ya okumaya giden, daha sonra da gönüllü olarak Rus ordusuna katılan Gürgen Yanıkyan önce İran'a, daha sonra da ABD'ye göç ederek yaşamını orada devam etmişti. 1973'e gelindiğinde Yanıkyan, Türk Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsul
Konsolos Bahadır Demir'i Kaliforniya Santa Barbara'da bulunan Biltmore Oteli'ne davet ederek kendilerine Osmanlı Sarayı'ndan çalınan bir tabloyu iade hediye edeceğini iletti. Durumdan şüphelenmek için hiçbir neden olmayan konsoloslar iyilik göstergesi olarak bu daveti kabul ederek Yanıkyan ile görüşmeyi kabul ettiler. Görüşmeden hemen önce Ermenice yayın yapan bir gazeteye tüm Ermenileri Türk diplomatlara karşı savaşa davet eden bir yazı gönderen Yanıkyan, iki konsolosu da orada şehit ettikten sonra teslim oldu. Mahkemede bir senedir bu cinayeti planladığını itiraf eden Yanıkyan, müebbet hapis cezasına çarptırılsa da bireysel olarak başlattığı terör dalgası devamında Asala ve Adalet Komandoları olarak adlandırılacak iki terör örgütünü meydana getirmişti. Hınçak Partisi'nin uzantısı niteliğinde görülen Asala, aşırı sol görüşüyle 1975'te ortaya çıktı ve ilk terör saldırısını da 20 Ocak 1975'te Dünya Kiliseler Konseyi Beyrut Bürosu'na gerçekleştirdi. Taşnak Sütyun Partisi'nin 20. Kongresinde 1972'de kararlaştırılan bir diğer Ermeni terör örgütü Ermeni soykırımı için Adalet Komandoları yapısı da aynı şekilde 1975'te Beyrut'ta kuruldu. Marksist-Leninist görüşlere karşı çıkan örgüt yalnızca Türkleri ve Türkiye'ye hedef alacaklarını ve diğer ülkelerin çıkarlarına saldırmanın kendi davalarına zarar vereceği görüşünü savunmuştu. Yapılanma daha sonra Ermeni Devrimci Ordusu adını aldı. Soğuk Savaş'ın iki kutuplu komünist-liberal görüş ayrılığı Ermeni terörünün 3. ve bilinen son dalgasında da kendine yer bulmuştu diyebiliriz. Tabi bu noktada dikkat çeken bir diğer şey ise 1920'li yıllardan sonra yaklaşık 55 sene boyunca hiçbir şekilde uluslararası gündemde dile getirilmeyen soykırım iddialarının terör faaliyetleri vesilesiyle tekrar tartışmaya açılması olmuştu. Nitekim hem Asala hem de Adalet Komandoları terör örgütlerinin Atilla Harekatı olarak da bilinen Kıbrıs Barış Harekatı'nın birkaç ay sonrasında ortaya çıkmaları da aslında büyük satranç olarak adlandırabileceğimiz uluslararası ilişkilerin bu noktada nasıl Türkiye'ye yönelik yumuşak kırıl oluşturma maksadıyla kullanıldığında gösterir nitelikteydi. 1975'te başlayan Ermeni terörünün bu son dalgası 31 Türk diplomat ve aile mensubu haricinde 58'i Türk 77 kişinin canına mal oldu. Saldırılar Paris, Zürih, Roma, Los Angeles, New York gibi hem Avrupa hem de ABD'nin birçok kentinde merkezi noktalarda gerçekleştiriliyor, ancak çoğu zaman ya saldırgan bulunamıyor ya da yeterli cezayı almıyorlardı. Cezasız kalmanın verdiği cesaretle Asala belki de en unutulmayacak saldırılarından birini Türkiye'nin kalbinde Ankara'da gerçekleştirdi. 7 Ağustos 1982'de Esenboğa Havalimanı'nda önce çekim bölgesinde bir bomba patlatıldı, ardından Zohrab Sarkisyan ve Levon Ekmekçiyan adlı teröristler makineli tüfeklerle sivillerin üzerine ateş açtı. 3 polis, bir havalimanı personeli, 3 Türk, bir ABD vatandaşı ve bir Alman yolcu yaşamını yitirmişti. 72 kişi ise yaralanmıştı. Terörist Sarkisyan Türk güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken Ekmekçiyan ise canlı bir şekilde ele geçirildi. Saldırı esnasında bizden 1 milyon kişi öldü, sizden 25 kişi ölse ne fark eder diye bağırarak öfke krizi geçiren Ekmekçiyan, çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu, beyninin farklı öğretilerle yıkandığını ve yaptığının saçma, yanlış olduğunu düşündüğünü söylemişti. 29 Ocak 1983'te terör örgütü mensubu olmak, silahlı terör örgütü yönetmek ve adam öldürmek, devlet topraklarını bölmeye teşebbüs suçlarından idam edildi. Saldırı Türk toplumunu o kadar derinden etkilemişti ki saldırıdan 3 gün sonra Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik, Ermeni terörünü protesto etmek maksadıyla kendini ateşe vermişti. Bir yıl sonra 15 Temmuz 1983'te Paris Orly Havalimanı'na yapılan saldırı ise Avrupa'nın terörün vahametini anlayabilmesi için önemli bir dönüm noktası olmuştu. Nitekim o tarihe kadar zemini ya da açık bir şekilde Ermeni terörüne müsaade eden ülkeler kendi vatandaşlarının tabiri caizse canları yanmaya başlayınca bu 3. terör dalgasının artık ipinin çekilmesi gerektiğine kanaat getirdi. Terörist Varadyan Garbidyan bombanın uçak havadayken patlamasını hedeflediğini ancak istediği gibi olmadığını mahkemede itiraf ederken havalimanında patlayan bomba sonucu 2 Türk, 4 Fransız, 1 Amerikan vatandaşı ve 1 İsveçli 8 kişi yaşamını yitirmişti. 28 Türk, 55 kişi de saldırı sonucu yaralandı. Orly Havalimanı saldırısının planlayıcısı ise Asala'nın 3 kurucusundan elebaşı olan Agop Agopyan kod adlı Harutyun Takosyan'dı. 1983 sonrası saldırıların etkinliği azalırken Avrupa devletlerinin güvenlik güçleri de artık tutuklamalar yapıyor, yerleştirilen bombaları imha ediyor ve tehditler almaya başlıyordu. Özellikle Fransız kor diplomatik üyeleri ve temsilcilikler sık sık saldırılara uğrar olmuş ve tehditler almaya başlamıştı.
Aynı şekilde artık aldığı destek giderek azalan Ermeni teröristler çok daha sık hatalar yapmaya başlamış. Birçok saldırıda hedefledikleri kişilerden ziyade yerleştirdikleri bombalar sonucu kendi ölümlerine neden olmuşlardı. 1985 sonlarına doğru Paris'te Fransız polisi Asala Devrimci Hareketi adlı bir fraksiyonun elebaşı ABD vatandaşı Monte Melkonyan'ı tutuklamış ve evinde birçok patlayıcı, silah, Türk gemilerinin Fransa sefer bilgileriyle Paris Büyükelçimiz Adnan Bulak'ın fotoğraflarını da ele geçirmişti. Bunu mütakiben Asala bilinen son saldırısını Paris'in önde gelen alışveriş merkezlerinden Galeria Lafayette ve Printemps''te Noel zamanı gerçekleştirmişti. 12 sağır 41 kişi yaralanırken 10.000'e yakın kişi infiale kapılarak etrafa kaçışmıştı. Saldırı mağazaların ortasına yerleştirilen bir dizi bomba ile senkronize şekilde gerçekleştirilmişti. Anlaşıldığı üzere Fransa artık kendine saldırmaya başlayan bu uzvu bir noktada sona erdirmek gereksinimi duymuş ve böylece Asala 1986'da iç hesaplaşma olarak duyurulan bir dizi cinayet sonrasında tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştı. Tabii bu konuda farklı iddialar da mevcut. Resmi olarak herhangi bir kabul olmasa da o dönem itibariyle İsrail'in hem Asala hem de daha sonra PKK tarafından kullanılan Beka Vadisi'nde düzenlediği operasyonlarla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da Asala'ya yönelik bir operasyona giriştiği bu iddialardan biri. Asala'nın kurucularından elebaşı Agop Agopyan kod adlı Harutyun Tokaşyan'a da 28 Nisan 1988'de Atina'daki evinin yakınlarında maskeli 2 kişi tarafından suikast düzenlenmişti. Dünyanın çeşitli yerlerine terör saldırılarını koordine eden ve birçoğunu bizzat gerçekleştirdiği bilinen Agopyan, önce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, daha sonra saldırganlardan biri yanına gelerek Agopyan'ı infaz etmişti. Yunan basını ve Ermeni terör örgütleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nı sorumlu tutarken suikastin Hınçak ve Taşnak yapılanmaları arasında bir hesaplaşma olduğu ihtimali de gündeme getirildi. Asala terörü bitmişti ancak bıraktığı yaralar elbette hala devam ediyor. Üstelik Ermenistan'ın devlet eliyle bastırdığı kitaplarda teröristlerin bir kısmını kahraman olarak yansıtması, etkisiz hale getirilen teröristleri askeri mezarlıklara törenle defnetmesi ve birçoğuna fahri ya da doğrudan vatandaşlık vermesi Türk-Ermeni ilişkilerinde terörün açtığı yaranın kapanmasının önüne geçiyor. Terör saldırıları sonucunda çeşitli ülkelerde hayatlarını kaybeden Türk şehitlerse her yıl 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle Ankara ve dış temsilciliklerde düzenlenen törenlerle anılıyor. Şehadet tarihlerinde de ilgili temsilciliklerde törenler düzenleniyordu. Biz de bu vesileyle şehit edilen tüm Ermeni terörü kurbanlarını bir kez daha analım ve terörün her türlüsünü ayrım yapmaksızın lanetleyelim.